Tarihte Franklin Delano Roosevelt olarak tanınan kişi 30 Ocak 1882 tarihinde New York'un Hyde Park kasabasında dünyaya geldi. Babası James Roosevelt, Harvard mezunu, kömür ve ulaşım şirketlerinde yatırımları bulunan başarılı bir iş insanıydı. Ayrıca Demokrat Parti ile yakın ilişkileri vardı ve bir dönem Büyük Britanya'daki Amerikan Büyükelçiliğinde görev yapmıştı. Annesi Sarah Ann Delano ise Mayflower ile Amerika'ya gelen ilk kolonistlerden birine uzanan köklü bir ailenin kızıydı. Gençliğinde Hong Kong'da yaşamış, ardından Dresden'de eğitim almış, zeki ve kültürlü bir kadındı. Ancak dönemin sosyal yapısı gereği kendi kariyerini kuramamış, bunun yerine tüm umutlarını tek oğlu Franklin'e bağlamıştı. Franklin çocukluğundan itibaren enerjik, meraklı ve yetenekli bir çocuktu. Binicilikten tenise, polodan golfe kadar sınıfının tüm sporlarında başarı gösterdi. Annesi Sarah, oğlunu hizmetçilere bırakarak büyütmek yerine kendi elleriyle eğitti. Daha sonra Franklin, Massachusetts'teki Groton Yatılı Okulu'na gönderildi. Okul müdürü Endicott Peabody, genç Franklin üzerinde derin bir etki bıraktı. Ona iyilik, fedakarlık ve toplum hizmetinin önemini öğretti. Yıllar sonra Roosevelt'in kendi düğününde nikah memurluğunu üstlenen kişi de Peabody olacaktı. 1900 yılında babasının ölümü Franklin için büyük bir darbe oldu. Fakat bir yıl sonra kuzeni Theodore Roosevelt'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesi genç Franklin'e yepyeni bir ufuk açtı. Theodore'un karizmatik ve enerjik liderliği Franklin'in ideallerini biçimlendiren ilk gerçek esin kaynağı haline geldi. Franklin Harvard Üniversitesi'ne kaydoldu ancak akademik olarak öne çıkamadı. Buna rağmen okulun gazetesi Harvard Crimson'ın editörlüğünü üstlenerek liderlik yeteneğini erken yaşta gösterdi. Tarih bölümünden mezun oldu. Ardından hukuk okumaya başladı fakat eğitimini yarıda bırakarak Wall Street'te denizcilik hukuku üzerine çalışan bir şirkette göreve başladı. O yıllarda bile bir gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmayı düşündüğünü arkadaşlarına söylüyordu. 1902 yılında uzak kuzeni Eleanor Roosevelt'le arasında bir yakınlık oluştu. Aile toplantıları ve mektuplaşmalarla gelişen bu bağ kısa sürede derin bir ilişkiye dönüştü. Franklin 1904 yılında evlenme teklif etti. Ancak annesi Sarah, oğlunun çok genç olduğunu savunarak bu evliliğe karşı çıktı. Buna rağmen çift 17 Mart 1905'te evlendi. Eleanor'un amcası Theodore Roosevelt, törende gelini nikah masasında temsil etti. Çift Hyde Park'taki aile malikanesine taşındı ve Eleanor, kayınvalidesi Sarah'nın baskın kişiliği altında zorlu bir yaşama adım attı. Evlilikleri boyunca 6 çocukları oldu ancak bunlardan biri henüz bebekken hayatını kaybetti. Eleanor, evlilik hayatını zor buluyor ve yakınlığı bir görev gibi görüyordu. Bu uzaklık, Franklin'in yıllar içinde başka kadınlarla ilişkiler yaşamasına yol açtı. En bilinen ilişki, Eleanor'un sekreteri Lucy Mercer ile yaşadığı ilişkidir. Eleanor mektupları bulduğunda evlilik neredeyse sona eriyordu. Ancak Franklin'in annesi boşanma halinde oğlunu mirastan mahrum bırakmakla tehdit edince evlilik zor da olsa devam etti. Eleanor, Franklin'den Lucy'yi bir daha görmeyeceğine dair söz aldı fakat Franklin bu sözü ileride tutmadı. 1910 yılında Franklin, yerel Demokrat Parti'nin desteğini alarak New York Eyalet Meclisi için aday oldu. Enerjik bir kampanya yürüttü ve seçimi kazanarak siyasette ilk büyük adımını attı. O dönem Amerika'nın siyasi haritası bugünkünden çok farklıydı. Cumhuriyetçiler kuzey eyaletlerinde baskındı. Demokratlar ise güney eyaletlerinde güçlüydü. Bu nedenle bir demokratın New York'ta kazanması pek beklenen bir şey değildi. Roosevelt, Albany'deki görevine başladığında, Tammany Hall adıyla bilinen yolsuzlukla ünlü örgüte karşı çıkmasıyla kısa sürede reformcu bir lider olarak tanındı. Bu duruşu onu New York demokratları arasında popüler bir figür haline getirdi. 1912 seçimleri yaklaşırken Roosevelt Woodrow Wilson'ı destekleme kararı aldı. Bu karar doğru çıktı çünkü Wilson seçimi kazandı ve yıllardır beklenen bir demokrat başkanlık dönemi başladı. Wilson, Roosevelt'in desteğini ödüllendirerek onu donanma bakan yardımcılığına atadı. Bu görev Franklin'in kariyerinde dönüm noktası oldu. Donanma teşkilatının modernleştirilmesi, terfi sisteminin yenilenmesi ve sivil kontrolün güçlendirilmesi gibi önemli reformlarda aktif rol aldı.
Savaş döneminde işçi sorunlarını, üretim planlamalarını ve endüstriyel anlaşmazlıkları yönetmeyi öğrendi. Bu deneyim, ileride büyük buhran ve dünya savaşı gibi dev krizlerde vereceği kararların temelini oluşturdu. 1914'te Avrupa'da savaş patlak verdiğinde Amerika'da yeniden silahlanma çağrıları yükseldi. Başkan Wilson, Lusitania gibi sivil gemilerin batırılması üzerine donanmanın hızla genişletilmesine onay verdi. Savaşın sonunda Amerikan donanması 2 kat büyümüş ve uluslararası dengelerde önemli bir güç haline gelmişti. Ancak savaşın ardından ordu ve donanma barış dönemi seviyelerine indirildi. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Wilson, dünyada kalıcı barışı sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti'ni kurmaya çalıştı. Bu fikir, Versay Anlaşması'na dahil edildi. Ancak birçok Amerikalı, uluslararası bir örgütün ülke egemenliğini sınırlamasından korktuğu için bu plana karşı çıktı. Senato antlaşmayı reddetti ve Amerika örgüte katılmadı. Wilson bu süreçte ağır bir felç geçirdi ve siyasi gücünü büyük ölçüde kaybetti. Roosevelt, Wilson'ın uluslararası görüşlerinden derinden etkilendi. İleride İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletleri kurarak hocasının yarım bıraktığı projeyi tamamlayacaktı. Ancak 1920 seçimleri yaklaşırken demokratlar zayıf durumdaydı. Parti, Franklin Roosevelt'i başkan yardımcısı adayı olarak gösterdi. Başkan adayı ise James M. Cox'tu. Ülke çapında kampanya yürütmelerine rağmen seçimleri Cumhuriyetçi Warren Harding büyük farkla kazandı. Bu yenilgi Amerika'nın izolasyonist döneme yeniden girmesine yol açtı ve ülke uzun süre dış politika konusunda geri planda kaldı. Roosevelt bu yenilgiden ders çıkardı. Artık ulusal çapta tanınan bir isimdi. Partisi içinde genç, enerjik ve geleceği parlak bir figür olarak görülüyordu. Bu kampanya, ileride onu ülkesinin en uzun süre görev yapan ve en etkili başkanlarından biri yapacak yolculuğun başlangıcıydı. Parti içinde birçok kişi Franklin'i Amerika'daki ilerici hareketin en güçlü umudu olarak görüyordu. Ancak tüm umutlar 1921 yılının Ağustos ayında aniden çöktü. Franklin bir sabah belden aşağısında dayanılmaz bir güçsüzlük hissetti. Ardından bacaklarında felç, mesane ve bağırsak işlevlerinde bozulma gibi korkutucu belirtiler ortaya çıktı. Doktorlar bunu çocuk felci olarak açıkladı. O yıllarda kirli su veya yiyecek yoluyla bulaşan bu hastalık çoğu insana sakatlık ya da ölüm getiriyordu. Modern uzmanlar Franklin'in aslında sinir sistemine saldıran Guillain-Barré sendromuna yakalanmış olabileceğini söylese de sonuç değişmedi. Roosevelt bir daha asla yardımsız yürüyemeyecekti. Bu hastalık çoğu insan için hayatın sona ermesi demekti. Ancak Franklin pes etmedi. İnanılmaz bir kararlılıkla yaşamına devam etmek için yeni yollar buldu. Arabasını el kumandalı hale getirdi. Bacaklarına çelik destekler taktı ve kısa mesafelerde adım atabilmek için bu destekleri bir kaldıraç gibi kullanmayı öğrendi. Yine de günün büyük bölümünü tekerlekli sandalyesinde geçiriyordu. Hyde Park'taki evine bir servis asansörü bile yaptırdı çünkü artık merdivenler bile aşılamaz bir engeldi. Roosevelt kamusal alanda asla tekerlekli sandalyeyle görünmek istemiyordu. Bu yüzden konuşmalarında yanında duran bir yardımcıya yaslanarak ayakta duruyormuş izlenimi yaratırdı. Engeli rakipleri tarafından zayıflık olarak kullanılabilirdi ve Franklin bunun farkındaydı. Bu nedenle hastalığını gizlemek onun için neredeyse siyasi bir zorunluluk haline geldi. Bu dönemde Roosevelt aktif siyasetten geri çekildi. Hem bedenini hem moralini toparlamaya çalışırken Georgia'daki Warm Springs bölgesini keşfetti. Sıcak mineralli sularıyla ünlü bu yerin iyileştirici olduğuna inanılıyordu. Franklin 1924'te buraya gitti ve suyun içinde yaptığı egzersizlerle bacaklarına bir nebze güç kazandırmayı umdu. Tam istediğini elde edemese de Warm Springs onun için yeni bir umut oldu. Yıllar içinde burada bir rehabilitasyon merkezi kurdu ve bölgeyi felçli hastalar için bir iyileşme yuvasına dönüştürdü. Bu merkez, 30'lu yıllarda çocuk felci tedavisinde ülkenin tek uzman tesisi haline geldi. Franklin her Şükran gününde buradaki hastalarla bir araya geldi ve başkan olduğunda Warm Springs'te Küçük Beyaz Saray adını verdiği evi yaptırdı. Siyasetin ön cephesinden uzak dursa da Demokrat Parti ile bağını koparmadı.
1924 ve 1928 kongrelerinde parti başkan adayları için yaptığı konuşmalar aslında kendi dönüşünün provasını oluşturuyordu. Roosevelt, halkın onu ayakta gördüğü sürece tekrar aday olabileceğini biliyordu. Bu yüzden kürsüye çelik bacak destekleriyle çıkar, tüm gücüyle ayakta durur ve hitabetiyle salonu büyülerdi. Engelli olduğunu bilen az sayıdaki kişi bile bu sahnede onun iradesine hayran kalırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Demokratlar 1924 ve 1928 seçimlerinde ağır yenilgiler aldı. Ekonominin iyi gitmesi ve partinin iç çekişmeleri bu yenilginin başlıca sebepleriydi. Roosevelt'in kendisi ise yasak döneminin katı kurallarına rağmen pahalı kokteyllerden keyif almaya devam ediyor. Bu da dönemin ikiyüzlü siyasi atmosferini gösteriyordu. 1928 seçimleri öncesinde Demokrat aday Al Smith, başkanlığa odaklanmak için New York valiliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Smith, eyaleti Cumhuriyetçilere bırakmamak için Roosevelt'e valilik adaylığını teklif etti. Franklin zorlu bir kampanyanın ardından seçimi çok küçük bir farkla kazandı. Böylece Amerika'nın en büyük eyaletinin valisi oldu ve 1932 seçimleri için Demokrat Parti'nin doğal favorisine dönüştü. Bu sırada ulusal sahnede felaket yaklaşmaktaydı. 29 Ekim 1929 tarihinde Wall Street çöktü. Spekülatif yatırımlarla şişen piyasa bir anda çözüldü. İnsanlar krediyle aldıkları hisseleri panikle satmaya başladı. Bazı büyük yatırımcılar ucuza topladıkları değersiz hisseleri halka yüksek fiyatlarla satmış ve köşeyi dönmüştü. Fakat piyasa dibe çökünce milyonlarca Amerikalı tüm birikimlerini bir gecede kaybetti. Bankalar müşterilerinin parasını koruyamamıştı. Çünkü paralarını borsada kaybetmişlerdi. İnsanlar bankalara hücum etti ancak kasalarda para yoktu. Kapanan banka şubeleri, iflasa sürüklenen işletmeler ve işsiz milyonlar ortaya çıktı. Bu panik kısa sürede dünyaya yayıldı ve Almanya ile Japonya gibi ülkelerde radikal siyasi hareketleri güçlendirdi. Bu hareketlerin ileride dünyayı bir dünya savaşına sürükleyeceği açıktı. Başkan Herbert Hoover krizi hafife aldı. Devlet müdahalesi yerine piyasaların kendi kendine toparlanmasını bekledi. İthalat vergilerini yükselterek uluslararası ticareti daralttı. Bu yanlış hamleler krizi daha da derinleştirdi. Tüm bu kaos Roosevelt'in önünü açtı. Franklin bu krizi fırsata dönüştürmek için New York'ta kapsamlı sosyal reformlar başlattı. İşsizlik sigortası, çiftçi destek programları, yaşlılar için güvence planları gibi adımlarla halkın desteğini kazandı. Bu politikalar sayesinde yeniden valiliğe seçildi ve Demokrat Parti'nin 1932 başkanlık seçimlerindeki güçlü adayı haline geldi. Parti kongresi yaklaştığında Roosevelt kampanya ekibini kurdu ve hazırlıklarını tamamladı. Kongrede en büyük rakibi Al Smith'i geride bırakarak Demokrat Parti'nin resmi başkan adayı seçildi. Böylece Amerikan tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine damga vuracak liderliğinin kapısı aralanmış oldu. Roosevelt, başkan yardımcısı adayı John Nance Garner'la birlikte seçim kampanyasına başladığında ülkesine çok net bir söz verdi. Büyük buhranı sona erdirmek için ekonomiyi yeniden düzenleyecek, bankaları ve borsayı daha sıkı denetleyecek, ticaret engellerini kaldıracak, çiftçilere destek verecek ve ülkenin altyapısını genişleterek milyonlarca insanı yeniden çalışır hale getirecekti. Bu vaatler, o yıllarda umutsuzluk içinde yaşayan Amerikan halkı için adeta bir çıkış yoluydu. Seçim süreci ilerledikçe Roosevelt'in mesajı milyonlara ulaştı. Sonunda 1932 başkanlık seçimlerinde oyların %57'sini alarak Herbert Hoover'ı büyük bir farkla mağlup etti. Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde ederek ülkeye yeni bir yön verme gücünü kazandı. Fakat kader onu göreve başlamadan önce bile sınamaya kararlıydı. 15 Şubat 1933 gecesi Miami'de yaptığı konuşmanın ardından Roosevelt ölümün kıyısından döndü. Giuseppe Zangara adlı akıl hastası bir İtalyan-Amerikalı, yalnızca 1,5 metre boyuyla kalabalığın üzerine çıkmak için bir sandalye kullandı ve art arda ateş açtı. Kurşunlar Roosevelt'i ıskaladı fakat yanında bulunan 5 kişi vuruldu. Bunlardan biri Chicago Belediye Başkanı Anton Cermak'tı.
Cermak aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Zangara yalnızca 5 hafta içinde idam edildi. Onun hakkındaki tüm komplo teorilerine rağmen gerçek açıktı. Adamın hedefi Roosevelt'ti. Nedeni ise yalnızca toplum ve hayat karşısında duyduğu kör nefretti. Roosevelt, 4 Mart 1933 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. başkanı olarak yemin ettiğinde tarih sahnesine unutulmaz bir cümle bıraktı. Korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. Bu söz, bir ülkenin yeniden ayağa kalkması için yapılmış güçlü bir çağrıydı. Çünkü Amerika, büyük buhranın en karanlık dönemini yaşıyordu. İş gücünün 1/4'ü işsizdi. Milyonlarca insan açlık sınırındaydı. Gıda fiyatları çökmüş, çiftçiler iflas etmişti. Bankalar nakit verecek gücü kaybettiği için kapılarını kapatmış, aileler evlerine ekmek götüremez hale gelmişti. Bu boyuttaki bir çöküş, sonraki yüzyılda yaşanan herhangi bir krizle kıyaslanamayacak derecede yıkıcıydı. Roosevelt bu felakete karşı sessiz kalmadı. Ülkeyi yeniden canlandırmak için büyük bir kamu yatırımı programı başlattı. İnsanları işe döndürmek, yolları, barajları, demir yollarını, okulları yeniden inşa etmek ve devletin gücünü kullanarak ekonomiyi ayağa kaldırmak istiyordu. Kuzeni Theodore Roosevelt bir nesil önce halka adil bir anlaşma vaat etmişti. Franklin ise aynı ruhla yeni bir anlaşma vaat etti. Bu, bir liderden daha fazlasını isteyen bir halk için umut ışığıydı. Valilik döneminden beri radyo üzerinden halka ulaşma konusunda ustalaşan Roosevelt, şömine başı sohbetleri adını verdiği yayınlarla yönetimin planlarını milyonlara aktardı. O günlerin en etkili iletişim aracı olan radyo, Roosevelt'in evlere doğrudan seslenmesini sağladı. İnsanlara güven verdi. Onlara en karanlık günlerin üstesinden gelmek için yalnız olmadıklarını hissettirdi. Göreve gelir gelmez ilk hamlesi çökmüş bankacılık sistemini kurtarmak oldu. 9 Mart 1933 tarihinde acil bankacılık yasasını çıkardı. Bu yasa, başkana bankaların açılış kapanışlarını kontrol etme yetkisi veriyor ve Federal Rezerv'e para basma talimatı sunuyordu. Böylece 6 gün sonra bankalar yeniden açıldı. Hisse senedi fiyatları %15 yükseldi. Halkın bankalara olan güveni geri dönmeye başladı. Panik sona erdi. Ardından Roosevelt, yeni düzen adını verdiği dev programı başlattı. Önce Federal Acil Durum Yardım İdaresi kuruldu. Eyaletlere verilen krediler ve hibeler sayesinde işsizler kamu projelerinde çalışmaya başladı. Aynı yıl ülkenin moralini yükseltmek ve vergi gelirlerini artırmak için alkol yasağı fiilen kaldırıldı. Roosevelt belgenin imza töreninde "Şimdi bir bira içmenin tam zamanı" diyerek halka umut aşılamaya çalıştı. Bu düzenlemeleri Kamu İşleri İdaresi'nin kurulması izledi. Bu kurum 10 yıl içinde bugünün milyarlarca dolarına denk gelen büyük bir bütçeyi altyapı projelerine aktardı. Ülkede yollar, köprüler, barajlar, okullar ve kamu binaları yükselmeye başladı. Bugün Amerika'nın kullandığı altyapının büyük bölümü o dönemden kalmadır. Sivil koruma birlikleri ile 250 bin genç kırsal alanlarda çalışmaya başladı. Yeniden yapılanma finans kurumu demir yollarına ve sanayiye yeni fonlar sağladı. Roosevelt bununla da yetinmedi. Çalışanların sömürülmesini durdurmak, iş yerinde adalet sağlamak için adımlar attı. İşçilere asgari standartlar, adil çalışma saatleri ve insanca ücretler tanıyan yasalar yürürlüğe girdi. İşverenlerin keyfi uygulamaları, grevleri kanla bastırma alışkanlıkları ve işçi sendikalarını yok sayan yaklaşımı hedefe alındı. Amaç, işçi ile işveren arasındaki çatışmayı copla, kurşunla değil, medeni bir diyalogla çözmekti. Bu sadece ekonomik bir program değil, aynı zamanda sosyal bir hesaplaşmaydı. Tüm bu adımlar bir araya geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ni kasıp kavuran büyük buhranın etkisi kırılmaya başladı. Roosevelt'in yeni düzen adı verilen reformları ülkeyi uçurumun kenarından aldı. Aynı dönemde Almanya'da yaşanan ekonomik çöküş, Adolf Hitler ve Nazi hareketinin önünü açmış, milyonları felakete sürüklemişti. Roosevelt'in müdahaleleri, Amerika'da benzer türde bir aşırı hareketin kök salmasını engelledi.
Bu başarıyı hafife almak haksızlık olurdu. Saygın tarihçilerden John Edward Smith, Franklin Delano Roosevelt hakkında şunu söyler. Ülkeyi dizlerinin üzerinden kaldırmak için kendisi tekerlekli sandalyeden kalktı. Bu ifade hem fiziksel engeline rağmen gösterdiği iradeyi hem de kriz içindeki bir ulusu ayağa kaldırma kararlılığını anlatır. Roosevelt'in yeni düzen programı milyonlarca işsize iş, binlerce çaresiz aileye umut verdi. Fakat aynı zamanda güçlü çıkar çevrelerinin düşmanlığını da üzerine çekti. Özel sektörün belli bir bölümü ve devletin ekonomiye karışmasına karşı ideolojik olarak düşman olan cumhuriyetçi çevreler bu politikaları öfkeyle hedef aldı. Yeni düzenin Amerika'nın kapitalist ilkeleriyle çeliştiğini, devleti çok güçlü kıldığını savundular. Hatta bazıları bu reformların sosyalist bir yaklaşım taşıdığını iddia etti. Roosevelt, büyük servet sahiplerinin, tekelci şirketlerin ve bankerlerin ayrıcalıklarına dokunduğu için onlar tarafından sistemin haini ilan edildi. Oysa krizi yaratanlar tam da bu ayrıcalıklı sınıflardı. Bu dönemde Roosevelt'in en sert eleştirmenlerinden biri, bir zamanların dostu olan eski demokrat başkan adayı Al Smith'ti. Smith, muhafazakar bir demokrat olarak Roosevelt'in özel sektöre devlet müdahalesinden büyük rahatsızlık duyuyordu. 1936 seçimlerine giderken Roosevelt'i ismen anmadan neredeyse bir komünist gibi göstermeye çalıştı. Onu Karl Marx ve Vladimir Lenin ile aynı cümlede anarak itibarsızlaştırmak istedi. Ancak bu saldırılar Roosevelt'e değil, bizzat saldıranlara zarar verdi. Çünkü halk gerçeği görüyordu. Yeni düzen reformları milyonlarca Amerikan vatandaşını açlıktan, işsizlikten, evsizlikten kurtarmıştı. İşçiler, çiftçiler, işsizler, yaşlılar, sakatlar, bu program sayesinde ilk kez devletin kendilerini tamamen görmezden gelmediğini hissetti. Bu yüzden ülkenin büyük çoğunluğu Roosevelt'e içten bir destek veriyordu. Al Smith ve iş dünyasının önde gelen isimleri ise ekonomiyi batıran eski düzenin savunucuları olarak görülmeye başlanmıştı. Halkın gözünde krizi yaratanlar ile krizi onarmaya çalışanlar artık birbirinden net şekilde ayrılıyordu. Roosevelt'in 1930'lu yıllardaki başkanlığı aynı zamanda Amerika'nın siyah vatandaşlarına yönelik federal politika açısından da bir dönüm noktasıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ırk ilişkileri ağır biçimde bozulmuştu. Tulsa gibi şehirlerde siyah mahalleler katliamlara uğramış, Ku Klux Klan yeniden ortaya çıkarak milyonlarca üyeye ulaşmıştı. Bazı tahminlere göre o dönemde her 10 beyaz erkekten fazlası Klan üyesiydi. Linç özellikle güney eyaletlerinde korkunç ama sıradan bir olay haline gelmişti. 1930'lu yılların sonuna gelindiğinde dünya yeni bir felakete sürükleniyordu. Almanya'da Adolf Hitler, Avusturya'yı ve Çekoslovakya'nın belli bölgelerini ilhak etmiş, Avrupa düzenini parça parça yıkmaya başlamıştı. Aynı dönemde Japon İmparatorluğu, Mançurya ve Doğu Çin'de işgal ve katliamlarla ilerliyordu. Savaş artık yalnızca bir ihtimal değil, yaklaşan bir gerçeklikti. Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri dış politikasını büyük ölçüde izolasyon üzerine kurmuştu. Halkın önemli bir kısmı Avrupa'nın kanlı savaşlarına yeniden karışmak istemiyordu. Üstelik birçok Amerikalı, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden gelen göçmenlerin torunuydu. Fakat Roosevelt, Woodrow Wilson'ın uluslararasıcı çizgisine inanıyordu. Dünyadan tamamen uzak durmanın özellikle yükselen diktatörlükler karşısında uzun vadede tehlikeli olacağını görüyordu. Yine de kongre ve kamuoyu nedeniyle elleri bağlıydı. Bu nedenle 1930'lu yılların ortasında İspanya İç Savaşı patlak verdiğinde Roosevelt doğrudan müdahale edemedi. Japonya'nın Mançurya'yı işgalinde de aynı kısıtlamalar geçerliydi. Ancak Hitler, Münih Anlaşması'yla Çekoslovakya'nın bir bölgesini aldıktan sonra anlaşmayı bozup ülkenin tamamını işgal edince durumun ciddiyeti iyice ortaya çıktı. İngiltere ve Fransa hızla yeniden silahlanmaya başladı. Roosevelt, Amerika'nın sonsuza kadar köşesinde oturamayacağını anlamıştı. 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya Polonya'yı işgal etti. İngiltere ve Fransa savaş ilan etti. Bu, Dünya Savaşı'nın resmen başladığı andı. Amerika hala resmen tarafsızdı. Ama Roosevelt artık batılı müttefiklere sırtını dönemeyeceğini biliyordu. 1940 yılında Fransa'nın düşmesi, Amerika'daki izolasyon fikrini hızla zayıflattı.
Başkan askeri harcamaları artırmak için gerekli desteği buldu ve ülkenin tarihindeki ilk barış zamanı askerlik yoklamasını onayladı. Ordunun mevcudu kısa süre içinde 1,5 milyona yaklaşacaktı. Roosevelt, savaş kabinesinde bile parti ayrımı gözetmedi. Savaş Bakanı ve Donanma Bakanı görevlerine cumhuriyetçi ama müdahaleci görüşlere sahip iki ismi getirdi. Böylece yalnızca demokratları değil, müdahaleyi destekleyen cumhuriyetçileri de yanına çekti. Britanya'ya verilen desteği savaş gemileri ve üs anlaşmalarıyla güçlendirdi. Eski muhrip gemiler, Karayipler'deki üs hakları karşılığında İngiltere'ye bırakıldı. Kasım 1939'da kabul edilen tarafsızlık yasasındaki değişiklikler sayesinde silahları nakit ödeyen dost ülkelere satmak mümkün hale geldi. Bu yardımlar bir süre sonra ödünç verme ve kiralama sistemiyle çok daha büyük boyuta ulaştı. Mart 1941'de kabul edilen yasayla Amerika, kendi güvenliğine katkısı olduğu gerekçesiyle silah ve malzemeyi müttefik ülkelere ödünç verebilir ya da kiralayabilir hale geldi. Bu nedenle üçüncü kez aday olma kararı aldı. Gelenek kırılıyordu. Ama krizin büyüklüğü de tarihte eşi az görülen cinstendi. 5 Kasım 1940 tarihindeki seçimde halktan bir kez daha onay aldı. Oyların yaklaşık %55'ini alarak ve 48 eyaletten 38'ini kazanarak 3. dönemine başladı. Alaska ve Hawaii henüz eyalet statüsünde değildi. Roosevelt'in 3. kez seçilmesi yalnızca Amerika'nın ona duyduğu güveni değil, aynı zamanda yaklaşan fırtınanın büyüklüğünü de gösteriyordu. Bu tercih, zamanlaması bakımından tarihin kritik anlarından birine denk geldi. Çünkü seçimden bir aydan daha kısa bir süre sonra Pasifik'te yükselen bir güç Amerika'yı doğrudan hedef alacak ve İkinci Dünya Savaşı'na resmen sokacaktı. Japon İmparatorluğu görünüşte imparator tarafından yönetiliyor olsa da gerçekte militarist milliyetçi kadrolar tarafından kontrol ediliyordu. Büyük buhranın yıkımı tıpkı Almanya'da olduğu gibi burada da demokrasiyi ve özgürlükçü fikirleri zayıflatmıştı. Japon liderler Asya, Pasifik'te genişleyerek ve bölgede bir imparatorluk kurarak ülkenin dışa bağımlılığını kırmayı hedefliyorlardı. Bu hedef uğruna milyonlarca insanın hayatını hiçe saymaya hazırdılar. Bu genişleme sürecinin ilk adımı Japonya'nın 1931 yılında bugün Kuzeydoğu Çin olarak bildiğimiz Mançurya'yı işgal etmesiyle atıldı. Ardından 6 yıl sonra 1937'de Japon ordusu Çin'in doğu kıyı şeridindeki büyük şehirlerin önemli bir kısmını ele geçirerek ülkeyi fiilen parçalamaya başladı. Bu saldırgan politika Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Başkan Roosevelt'i Japon savaş makinesini besleyen hayati malzeme akışını kesmeye zorladı. Özellikle petrol ihracatı durduruldu ve Japonya'nın kullandığı petrolün yaklaşık %95'i Amerika'dan geliyordu. Bu, Tokyo'ya açık bir mesajdı. Ya genişlemeyi durduracaklardı ya da tamamen savaş yolunu seçeceklerdi. Ancak Japon askeri liderliği için geri adım atmak diye bir seçenek yoktu. Bunun yerine daha da ileri gitmeye karar verdiler. Güneydoğu Asya'daki zengin topraklara, adalara ve Batı Pasifik'teki stratejik noktalara göz diktiler. Hedef sadece Hollanda, İngiliz ve Fransız sömürgeleri değildi. Aynı zamanda Filipinler gibi Amerikan kolonileri ve Pasifik'teki tüm deniz üsleriydi. Japonya, hem İngiliz İmparatorluğu'nun doğudaki kalelerini hem de Amerika'nın Pasifik'teki varlığını etkisiz hale getirmenin, bölgeyi boyunduruk altına almanın tek yolu olduğuna inanıyordu. Ayrıca Uzak Doğu'da kesin deniz üstünlüğü kurmak için Hawaii'deki Pearl Harbor'da konuşlu Amerika Birleşik Devletleri Pasifik filosunu yok etmeleri gerektiği sonucuna vardılar. Bu doğrultuda 1930'lu yılların sonlarına doğru Tokyo'daki askeri planlamacılar büyük bir deniz ve hava harekatı için ayrıntılı planlar hazırlamaya başladılar. Japonya'da siyaset sahnesine gelen her sertlik yanlısı lider, savaşı daha olası hale getiriyordu. Özellikle Hideki Tojo'nun başbakan olması, Amerika'ya karşı önleyici bir darbe indirme fikrini güçlendirdi. 17 Ekim 1941 tarihinde imparatorun onayıyla Japon Deniz Kuvvetleri Komutanı Isoroku Yamamoto'ya büyük bir saldırı gücü hazırlama görevi verildi. Amaç açıktı. Pearl Harbor'daki deniz üssüne ani bir saldırı düzenlenecek, aynı anda Batı Pasifik'teki Amerikan ve İngiliz üsleri ile kolonilere karşı geniş çaplı işgaller başlatılacaktı.
Bu arada diplomasi tiyatrosu da devam ediyordu. Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler başlatıldı. Washington, ticaretin yeniden başlaması için Japonya'dan, Çin'den tamamen çekilmesini talep etti. Bu şart, Tokyo açısından bir teslimiyet anlamına geliyordu. Aynı dönemde Avrupa cephesinde de dengeler değişiyordu. Amerika ve müttefikleri 1942'nin sonlarında Kuzey Afrika'ya çıkarma yaptı. 6 ay süren harekatın sonunda 300 binden fazla mihver askeri Tunus'ta teslim oldu. Bu, Stalingrad'da yüz binlerce Alman askerinin kaybıyla birleşince, Hitler'in savaş makinesinin geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini gösteriyordu. Her ne kadar genel stratejiyi generaller ve kurmaylar planlasa da, Roosevelt savaş yönetiminde pasif bir figür değildi. Özellikle Pasifik'teki bazı kritik kararların arkasında Japonya, Midway yenilgisinden sonra bile Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik'te genişlemesini sürdürmeye çalışıyordu. 1942 yaz aylarında Solomon Adalarını işgal ettiler. Guadalcanal adasında Henderson sahası adı verilen bir havaalanı inşa etmeye başladılar. Bu havaalanı Avustralya'ya yönelik saldırılar için bir sıçrama tahtası olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri bu tehdidi görmezden gelmedi. Ağustos 1942 başlarında Guadalcanal'a amfibi çıkarma başlatıldı. Bu, Midway'den sonra Japonlara karşı gerçekleştirilen ilk büyük kara harekatıydı. 10 binden fazla deniz piyadesinin yaptığı ilk çıkarma Japonları hazırlıksız yakaladı ve havaalanı ele geçirildi. Ancak Japon ordusu hızla takviye gönderdi ve ada aylar sürecek kanlı bir yıpratma savaşının sahnesine dönüştü. Roosevelt bu harekatın başından itibaren süreci yakından takip etti. Her ne kadar savaşta önceliğin Almanya olduğunu savunmuş olsa da Pasifik'teki bu kritik adımın yarım bırakılmasına kesinlikle karşıydı. Adadan gelen karışık haberler üzerine genelkurmay başkanlarına Guadalcanal'ın elde tutulmasının mutlak öncelik olduğunu bildirdi. Güneybatı Pasifik konusundaki en büyük endişem Guadalcanal'ı elde tutmak için ne varsa oraya gönderilmesidir, diyerek tüm imkanların bölgeye aktarılmasını istedi. Bu emir üzerine adaya ek savaş gemileri, nakliye gemileri, asker ve malzeme sevk edildi. Bu takviye Kasım 1942 ortasında belirleyici oldu. Japonlar o sırada Guadalcanal'daki Amerikan mevzilerine dev bir saldırı başlatmıştı. Eğer Roosevelt haftalar önce bu kararı vermemiş olsa, ada büyük ihtimalle Japonların eline geçecekti. Bunun yerine aylar süren çatışmaların ardından denge Amerikalıların lehine döndü. Bununla birlikte Roosevelt döneminin savaş karnesinde kara lekeler de vardı ve bunların sorumluluğunu ondan ayrı düşünmek mümkün değildir. Büyük çatışmaların yaşandığı dönemlerde doğru tarafta yer alan ülkeler bile vicdani açıdan sorgulanan kararlar almışlardır. Amerika Birleşik Devletleri için en çarpıcı örneklerden biri, Japonya ile savaşın başlamasından sonra kendi topraklarında yaşayan Japon asıllı sivillere yapılan muameledir. Savaşın başında ülke genelinde yaklaşık 127 bin Japon kökenli Amerikalı yaşıyordu. Çoğu batı yakasında, özellikle Kaliforniya'da bulunuyordu. Bu insanların 2/3'ü Amerika'da doğmuş, kendini bu ülkenin vatandaşı olarak görüyordu. Buna rağmen Pearl Harbor sonrası panik ortamında hükümet ve kongre bu topluluğu potansiyel bir iç tehdit olarak damgaladı. Japon kökenli Amerikalıların Tokyo'nun ajanı olabileceği, ülkeyi içeriden sabote edebileceği iddia edildi. 1942 yılının ilk aylarında Roosevelt, Japon kökenli insanların zorla yerlerinden edilmesine ve kamplara kapatılmasına izin veren başkanlık emirleri imzaladı. Sonuç olarak 110 binden fazla Japon Amerikalı, ülkenin ücra bölgelerine kurulmuş toplama kamplarına gönderildi. Evlerinden, işlerinden, okullarından koparıldılar. O dönem bu uygulama halkın büyük bölümü tarafından desteklenmiş olsa da, ilerleyen yıllarda hiçbir somut sabotaj delili ortaya çıkmadı. Savaşın Avrupa cephesindeki nihai planlamasında da Roosevelt'in imzası vardı. Müttefik liderler Almanya'ya karşı ikinci bir cephenin nereden açılacağı konusunda uzun tartışmalar yürüttüler. Roosevelt, işgal için en mantıklı hedefin Kuzey Fransa olduğunu savunuyordu. Winston Churchill ise İtalya'yı Hitler'in yumuşak karnı olarak nitelendiriyor ve Güney Avrupa'dan ilerlemeyi öneriyordu. Ancak İtalya cephesi beklenenden çok daha zorlayıcı çıktı. Coğrafi koşullar savunmayı kolaylaştırıyor, ilerlemeyi yavaşlatıyordu.
Sonunda Roosevelt'in savunduğu strateji benimsendi ve büyük çıkarma Fransa üzerinden yapıldı. 1944 yılının Haziran ayında Normandiya çıkarması başlatıldığında bu kararın doğruluğu ortaya çıktı. Müttefik kuvvetler görece hızlı biçimde Fransa içine ilerledi ve Almanya'nın batıdan tamamen Sovyetler tarafından işgal edilmesini engelledi. Böylece savaş sonrasındaki Avrupa düzeninin şekillenmesinde de Roosevelt'in bu tercihi belirleyici oldu. Savaş ilerledikçe müttefik liderlerin aynı masa etrafında toplanması kaçınılmaz hale geldi. Roosevelt'in bedensel engeline rağmen 1942 sonlarından itibaren uluslararası konferanslara katılmak üzere uzun yolculuklar yapması gerekti. Sovyet lideri Joseph Stalin, Moskova'dan çok uzaklara gitmekten kaçındığı için üç liderin buluşma noktası olarak İran'ın başkenti Tahran belirlendi. Kasım 1943'te yapılan bu konferans için Roosevelt, Amerika'dan Orta Doğu'ya 7.000 mil yol kat etti. Bu yolculuk zaten yıpranmış olan sağlığını daha da zorladı. Tahran'da Roosevelt, Doğu Avrupa'nın geleceği konusunda Churchill'den farklı bir çizgi izledi. Stalin'i tamamen karşıya almak istemiyor, onu savaştan sonra da yanına çekmeye çalışıyordu. Bu nedenle Polonya'nın savaş sonrası durumu gibi konularda tartışmalara girmekten kaçındı. Sovyet ordusunun kısa süre içinde bu bölgeyi fiilen işgal edeceğini varsayıyor ve bu gerçek karşısında siyasi tartışmanın anlamını sınırlı görüyordu. Roosevelt'in Stalin'e karşı bu yumuşak tavrı özellikle İngiliz Başbakanı'nın sert anti-komünist yaklaşımıyla çatışıyordu. Bir toplantıda Stalin, savaş sonrası dönemde 50.000 Alman subayının idam edilmesi gerektiğini öne sürdüğünde Roosevelt belki 49.000 yeter diyerek kara bir espri yaptı. Churchill bu söz karşısında büyük öfke duydu. Bugünden bakıldığında Doğu Avrupa'nın neredeyse yarım yüzyıl boyunca Sovyet etkisi altında kalmış olması Churchill'in kaygılarının haklı çıktığını gösteriyor. Lucy artık dul kalmıştı ve bu yeniden buluşmalar bizzat kızları Anna tarafından ayarlanıyordu. Bunun önemli bir nedeni vardı. O yıllarda Eleanor ile Franklin kağıt üzerinde evli olsalar da daha çok birbirine saygı duyan iki siyasi ortak gibi yaşıyorlardı. Aralarındaki tutku yerini görev duygusuna ve alışkanlığa bırakmıştı. Anna, babasının yalnızlığını ve ağır sorumluluklarının yarattığı stresi görüyordu ve onu bir zamanlar mutlu eden kişiyi tekrar hayatına sokarak bu yükü hafifletebileceğini düşündü. Ancak bu durumun ağır bir bedeli oldu. Roosevelt'in ölümünden sonra Eleanor kızlarının yardımıyla Lucy ile gizlice görüştüğünü öğrendi. Bu keşif anne ile çocuklar arasında uzun süren kırgınlıklara ve sessizliğe yol açtı. Savaş tüm şiddetiyle sürerken Roosevelt, sağlık sorunlarına rağmen yalnızca dış politikada değil, ülkenin geleceği için kalıcı bir iç miras bırakmak istiyordu. Onun için zafer, yalnızca düşmanı yenmek değil, savaş sonrasında halkına daha adil bir toplum bırakmak anlamına geliyordu. Bu çerçevede Franklin, 11 Ocak 1944'te Kongre'nin ortak oturumunda görevdeki başkanın yaptığı geleneksel birliğin durumu konuşmasının 11.sini sundu. George Washington'ın başlattığı ve akıl hocası Woodrow Wilson'ın da yıllar önce yeniden canlandırdığı geleneği sürdürerek kürsüye çıktı. Bu kez yalnızca savaşın gidişatından değil, Amerika'nın savaş bittikten sonra nasıl bir ülke olması gerektiğinden söz etti. Konuşmasında İkinci Haklar Bildirgesi adını verdiği bir fikir ortaya koydu. Kurucu babaların 18. yüzyılda hazırladığı ilk Haklar Bildirgesi, vatandaşların siyasi özgürlüklerini korumayı amaçlıyordu. Roosevelt ise 20. yüzyılın ortasında bunun yanına ekonomik ve sosyal hakların da eklenmesi gerektiğini savundu. Ona göre her Amerikalının güvenli bir işi, insanca barınabileceği bir evi, İnsan onuruna yakışan bir geliri, iyi bir eğitim hakkı ve temel sağlık hizmetlerine erişimi olmalıydı. Bir ülkenin vatandaşlarına bu güvenceleri sunmasının yalnızca ahlaki bir sorumluluk değil, aynı zamanda gelecek nesiller için bir güvenlik sigortası olduğunu vurguladı. Açlık, işsizlik ve çaresizlik içindeki toplumların yeni tiranlara ve yeni savaşlara çok daha açık hale geldiğini hatırlatıyordu. Benzer bir sonuca 1942'de yayımladığı ünlü raporla İngiliz akademisyen William Beveridge de ulaşmıştı.
Beveridge, savaş sonrası Britanya'nın nasıl bir refah devleti haline gelebileceğini anlattığı çalışmasında yoksulluğu, hastalığı ve işsizliği ortadan kaldırmayı temel hedef ilan etmişti. Roosevelt'in düşüncelerinin en azından kısmen bu fikirlerden etkilendiği söylenebilir. Her durumda Franklin'in tasarladığı ikinci Haklar Bildirgesi, savaş sonrasında Demokrat Parti'nin gayri resmi programının temelini oluşturacaktı. Doktorların ve yakın çevresinin artık dinlenmesi gerektiği yönündeki ısrarlarına karşın Roosevelt, Kasım 1944 seçimlerinde dördüncü kez aday olmaya karar verdi. Halkın %53'ten fazlasının oyunu alarak ve 48 eyaletin 36'sını kazanarak bir kez daha zafer elde etti. Böylece Amerikan tarihinin en uzun süre görevde kalan başkanı unvanını pekiştirdi. 1930'lu yılların sonunda Albert Einstein ve başka bazı önde gelen bilim insanları Roosevelt'e Almanya'nın atom silahı geliştirmeye çalışabileceği uyarısında bulunan bir mektup göndermişti. Franklin bu uyarıyı ciddiye aldı ve son derece gizli bir programın, yani Manhattan Projesi'nin başlatılmasına onay verdi. Nazizmden kaçıp Amerika'ya sığınan pek çok Yahudi bilim insanı da dahil olmak üzere geniş bir bilimsel kadro yıllarca bu proje üzerinde çalıştı. Sonunda 16 Temmuz 1945'te New Mexico çölünde üçleme adı verilen ilk atom bombası denemesi başarıyla gerçekleştirildi. Bu sırada Avrupa'daki savaş sona ermiş, Almanya teslim olmuştu. Ancak Japon İmparatorluğu hala direniyor, Amerikan ve müttefik kuvvetleri Pasifik adalarında ağır kayıplar veriyordu. Japon ana adalarına yapılacak muhtemel bir çıkarma harekatında yüz binlerce, hatta bazı tahminlere göre 1,5 milyon askerin ölebileceği hesaplanıyordu. Bu nedenle Amerikan yönetimi tarihte benzeri görülmemiş bir karar aldı. Japonya'yı teslim olmaya zorlamak için atom bombasını sahada kullanacaktı. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta ise Nagasaki'ye 2 atom bombası atıldı. 10 binlerce insan ilk anda öldü, yüz binlercesi yaralandı ve yıllarca sürecek radyasyon etkilerinin kurbanı oldu. Fakat bu korkunç saldırılar, İmparator Hirohito'nun 15 Ağustos'ta Japonya'nın koşulsuz teslim olduğunu ilan etmesine yol açtı. Atom bombasının ortaya çıkışı, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü daha önce görülmemiş bir seviyeye taşıdı. 1945 sonrasında ülke yalnızca bu yıkıcı silaha sahip tek devlet değildi. Aynı zamanda dünyanın en büyük donanmasına, en güçlü hava kuvvetlerine ve en üretken sanayi ekonomisine de sahipti. Sovyetler Birliği 1949'da kendi nükleer silahını geliştirmeden önce Amerika askeri anlamda neredeyse dokunulmaz bir güç konumundaydı. Bu stratejik üstünlük öyle büyüktü ki General George Patton gibi bazı komutanlar savaşın hemen ardından Sovyetler Birliği'ne saldırmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyordu. Onlara göre dünya tarihindeki en büyük endüstriyel ve askeri üstünlük tek bir rejimin elindeyken bunun kullanılması gerektiği düşünülüyordu. Neyse ki bu görüşler hayata geçirilmedi ve dünya bir üçüncü büyük savaştan şimdilik kurtulmuş oldu. Roosevelt'in en önemli kalıcı miraslarından biri de Birleşmiş Milletler'in kurulmasındaki rolüdür. Burada üye devletleri belirli insan hakları ilkelerine ve gelecek nesiller adına barışın korunmasına bağlayan Birleşmiş Milletler Antlaşması kaleme alındı. Bu antlaşma, uluslararası sistemde yeni bir sayfa açmayı hedefliyordu. Roosevelt bu örgütü, akıl hocası Woodrow Wilson'ın Milletler Cemiyeti vizyonunun daha güçlü, daha bağlayıcı bir devamı olarak görüyordu. Franklin'in göremediği bu yeni dünyanın inşasında eşi Eleanor Roosevelt de kritik bir rol oynayacaktı. Başkan Harry Truman tarafından 1945'ten sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na delege olarak atanan Eleanor, kısa sürede kurumun vicdanı olarak anılmaya başladı. 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni hazırlayan komiteye başkanlık etti. 2000'li yıllara kadar etkisi sürecek olan bu metin, pek çok ülkenin hukuk sisteminde ve uluslararası insan hakları anlayışında temel bir referans noktası haline geldi. Eleanor, 1962'deki ölümüne kadar hem Amerikan iç siyasetinde hem de uluslararası insani çalışmalarda aktif kaldı. Bu yönüyle Roosevelt çiftinin mirası yalnızca Beyaz Saray duvarları içinde değil, tüm dünyada hissedilmeye devam etti.
Birleşmiş Milletler pek çok bakımdan Franklin Roosevelt'in siyasi kariyerinin doruk noktası olarak görülebilir. Aynı kişi, ülkesini büyük buhrandan çıkaran, insanlık tarihinin en yıkıcı savaşlarından birinde zafer kazanmasına öncülük eden ve sonunda barışı korumayı amaçlayan uluslararası bir örgütün temellerini atan kişiydi. Ancak trajik olan şudur ki, Roosevelt her şeyiyle hazırlanmasına yardım ettiği bu savaş sonrası dünyanın şekillenişine bizzat tanıklık edemedi. 12 Nisan 1945'te Georgia eyaletindeki Warm Springs'te bulunan ve Küçük Beyaz Saray adını verdiği dinlenme evinde bir ressama portresini yaptırırken aniden şiddetli bir baş ağrısından şikayet etti. Az sonra sandalyesinde öne doğru yığıldı. Hemen odasına taşındı ve doktorlar ağır bir beyin kanaması geçirdiğini tespit ettiler. Aynı gün saat 15.35 civarında henüz 63 yaşındayken Franklin Delano Roosevelt hayata veda etti. Onun ölümü milyonlarca Amerikalı için adeta bir dönemin kapanışıydı. Çünkü pek çok kişinin gözünde Roosevelt, ülkeyi yalnızca tarihin en ağır ekonomik krizinden çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda dünyanın gördüğü en kanlı savaştan da zaferle çıkarmış bir liderdi. Halkın büyük bir kısmı için o hem bir başkan hem de bir kurtarıcı figürüydü. Ertesi gün yıldızlarla sarılı tabutu Washington şehrine getirildi. Başkentin sokaklarında sessizce ilerleyen cenaze kortejini, gözyaşları içinde selamlayan binlerce kişi vardı. Ardından cenaze treni, Roosevelt'i doğduğu topraklara, New York eyaletindeki Hyde Park kasabasına götürdü. Franklin, aile malikanesi Springwood'un gül bahçesine defnedildi. Bugün eşi Eleanor ile yan yana orada yatıyor. Evin bahçesi hem bir aile mezarlığı hem de modern Amerikan tarihine tanıklık eden sembolik bir mekan haline geldi. Günümüzde birçok tarihçi, Franklin Delano Roosevelt'i Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanlarından biri, hatta kimi zaman en büyüğü olarak görür. Franklin Delano Roosevelt konusunda ne düşünürsek düşünelim, onu görmezden gelmek imkansızdır. Bu hikayeyi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.